Arkadaşlar yine bize bir soru soruldu. Arılara şurup verme yöntemi, vitamin verme yöntemi. Bizler biliyorsunuz zayıf arılarımıza bütün arıcıların erken baharda, sonbaharda, işte kış uygulamalarında şurup beslemesi yapmak zorundayız. Özellikle zayıf kolonilere muhakkak yapmak zorundayız. Ve vitamin takviyelerini bu şurupların içerisine koyabiliyoruz. Arkadaşlar şu an hazır satılan şuruplar da var. Invert oluyorlar. Yani tartar gibi bazı elementlerle ekşimesi engelleniyor ve uzun süre bir kullanım sağlayabiliyor. Hiçbir sorun yok. Ama yine arı malzemesi satan birçok yerden vitamin alırsanız, içine de bu şekilde atarsanız çok güzel olacak. Eğer şurubunuzu kendiniz yaparsanız birkaç tüyo var değerli arkadaşlar. O da şu: suyu kaynattıktan sonra alıyoruz. Hani tabiri caizse göbek kattıktan bir yarım dakika sonra indiriyoruz ve biraz dinlendirmeye bekletiyoruz. Bir dakika kadar da öyle bekletip güzelce içerisine işte şekerimizi, pancar şekerini atıyoruz. Attıktan sonra iyice karışımını istiyoruz. Yani kesinlikle kaynatmıyoruz değerli arkadaşlar. Bazı arıcı arkadaşlarımız attıktan sonra uzun bir müddet kaynatıyorlar. Bu maalesef zararlı bir hale geliyor. Şekerin de bazı karamelize olmasını ve bazı sorunlara yol açabiliyor. Kaynatmadan şurubumuzu o şekilde hazırlamalıyız. Bir diğer husus ise daha kaynatma esnasındayken vitaminlerini içine atıyoruz. Bu da çok zararlı. Hiçbir fayda sağlamadığı gibi maalesef çok zarar da yapıyor. Arkadaşlar şurubumuz, vitaminleri kesinlikle soğukken verilmeli. Tekrar ediyorum. Bu bizim insanlar için de geçerlidir arkadaşlar. Soğukken verilmeli vitaminler şuruplara. Yine zayıf bir kolonimiz var. Ben maalesef zayıf arılar bildiğiniz gibi kayık şuruplarda ya da turbo üstel şuruplarda boğulma yaşayabiliyorlar. Ve defalarca kez bunun içerisine çubuk da koysak, şamandıra da koysak ölümleri bir türlü engelleyemedik. Bunun için en güzel formülü ben buzdolabı poşetiyle verme yönteminde buldum. Çok uzun süredir bu şekilde veriyorum. Çok hoşunuza gidecek. Hiçbir problem de yaşamayacaksınız. Yağmurlu hava olsun, kapalı hava olsun hiç fark etmez. Hatta şu an gök gürlüyor. Hava kapalı. Ama zayıf bir arım var. Ona bu vitamin beslemesini yapacağım. Arkadaşlar ölçülerimiz siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki husus şu: buzdolabı poşetine kesinlikle hava almayacak şekilde, bakın şöyle göstereyim. Evet. Şuradaki içindeki havayı tamamen tahliye ediyorum arkadaşlar. Evet. Kesinlikle hava almayacak. Üstten de bu şekilde biraz gerdirdim ve son tarafına yakın bir yerden düğümcük atıyorum. Evet. Yani kovana koyduğumda şöyle bir hal alacak ve içerisinde hava olmamasına, varsa da çok az olmasına özen gösterin. Arkadaşlar bunu arılar kendileri delecekler. O kadar küçük mikro ölçülerde deliyorlar ki siz endişe yaşamayın. Akacak, etrafa bulaşacak. Asla. En güzel özelliklerinden biri de yağmayı tamamen önlüyor. Çok önemli bir özellik. Kesinlikle buzdolabı poşetiyle vermenizi tavsiye ederim. Verdikten arının durumuna göre ben 2 ya da 3 gün sonra buzdolabı poşetini alıyorum. Çünkü kek poşetlerini söküp atamıyorlar. Onlar çok rahat ama bu poşeti sökmeye çalışıyorlar. Ufalıyorlar. Bacaklarına takılabiliyor. O yüzden 3 gün sonra da geri almayı ihmal etmeyin. Evet, burada zayıf bir kolonim var. Burada videolarımızı takip edenler sarı kantaron yağı yapmıştık. Evet, rengi çok güzel olmuş. Şöyle kan kırmızısı daha da güzel olacak. Evet, bu zayıf kolonimi açıyorum. Şöyle bismillah. Evet. Zayıf bir kolonim. Şu şekilde koyuyorum arkadaşlar üstüne. Hiçbir sorun yok. Böyle koydum. Ve yavaşça da kapatıyorum. Yine sararak bu şekilde kapatıyorum. Bunu size 3 gün sonra göstereceğim. Nasıl içmişler. Hatta parçalamaya çalışmışlar. Hiç sorun yok. Gördüğünüz gibi çıtanın üzerine yavaşça koydum. Kendileri delecekler. Yavaş yavaş emecekler. Hatta güzel bir şey yapacaklar. İhtiyaçları kadar emiyorlar. Bunu kendilerinin bir stoğumuş gibi görüyorlar. Ve
öncelik olarak buna veriyorlar. Bir de belirtmek istediğim bir husus var. Maalesef bazı arıcılarımız, özellikle yeni arıcılarımız endişe ediyor. Biz şurup beslemesi yaptığımızda bala karışır mı diye. Arkadaşlar, balla, şekerle bal yapan birçok arıcı var. Fakat onlar bu işi tamamen profesyonel yöntemlerle ve inanılmaz ve şeker yoğunluğuyla veriyorlar. Sizlerin vermiş olduğu şekerleri arı öncelik olarak her zaman değerli arkadaşlar şurubu kendi yakıtı ve yavruları için kullanıyorlar. Yani kesinlikle bala karıştırmıyorlar. Biliyor musunuz? Bir koloni yılda kaç kilo bal tüketiyor? Bir koloni yılda tam 600 kilo bal tüketiyor. 60 demek istemedim. Tam 600 kilo. Yani 400 kilo daha olsa 1 ton olacak. Olur mu öyle şey demeyin. Açın bakın. Hem yurt dışı makaleleri hem yurt içi makaleleri göreceksiniz. Bir koloni sadece kendi ihtiyacı için 600 kilo bal tüketiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Biz ancak bir çuval şekeri 50 kilo olduğunu farz edersek suyla birebir de karıştırsak bunu ne yapacaktır? Yani ancak 6 çuval 50 kiloda su verdiğimizi farz edersek birebir ölçülerde 6 çuval şekerden sonrası bir kolonide bala karışabilir. Azar azar verildiği takdirde. Ama ben öyle arıcılar biliyorum ki bu işi özellikle biraz daha arıcılarımız kızmasın, doğu tarafında bu işi çok yapanlar var. Petekle ördürüyorlar arılarını, ticari olarak yapıyorlar. İran'da da meşhur. Bir koloniye yaklaşık 20 çuval şeker verildiğini biliyorum değerli arkadaşlar. İnanılmaz derecede arıya şekerle bal yaptırılıyor. Devlet ve tıbbi ve aynı zamanda gıda kodeksi bunu bal olarak kabul ediyor. Ama biz tabii ki en güzeli doğal olanı, doğal flora ile bir şekilde beslenmesi. Arkadaşlar, şekerin ölçüsüne, şerbetin ölçüsüne de mevsimlere göre ayar yapabiliriz. Ama genel olarak bir tabir söylemek gerekirse 2 kilo şekere 1 kilo su her zaman katmanızı tavsiye ederim. Tekrar edeyim. 2 kilo şekere 1 kilo su, yani 2'ye 1 ölçüsü her zaman yine genel bir tabirdir. Kullanılan bir tabirdir. Bizler ne yapacağız? Zayıf arılarımıza destekleme yöntemlerini uygulayacağız. Çünkü bu bir koloni yönetim sistemi değerli arkadaşlar. Kolonimizi ne kadar güzel yönetirsek, bu bir satranç gibi. Hamleleri biz yaparsak ve bunun meyvesini, semerelerini de alacağız. Tabii ki arının işine karışamıyoruz. Arı kendi bildiğini okuyor. Ama bizim ne yapmamız gerekiyor? Ona yardımcı olmaya çalışmak. Ona bu yolda önünü açmaya çalışmak. Evet, sizlere bunları söylemek istedim. Buzdolabı poşeti ile şurup verme, vitamin verme yöntemini anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Burada sarı kantonlarımı da tekrar eski yerine koyuyorum. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurubumuzu arı çekmiş. Şu anda bir yağmur da başladı. Evet, maalesef bu ara çok mevsimi geçiyor. Gördüğünüz gibi bu hale getirmişler. Gayet güzel. Bunu alıyoruz. İçine tutmuyoruz. Emmişler. Hiçbir damlatma, aşağı hiçbir şey yok. Evet, buzdolabı poşetiyle çok mikro ölçülerde delikler var. Eğer ben biraz fazla tutsaydım bunu söküp atmaya çalışacaklardı. Bu sefer de ayaklarına takılacaklardı. 3 gün sonra almanızı tavsiye ediyorum. Evet, buzdolabı poşetiyle vitaminli şurup verme yöntemini göstermek istedim. Evet, bu şekilde tamamladım. Rahmet de başladı biraz, yağmur da başladı. Teşekkürler.